Haber bülteni sunan bir spiker olduğunuzu düşünün. Ülkenizdeki son gelişmeleri, ekonomiyi, toplumsal olayları sunuyorsunuz. Sözlerinize devam ederken stüdyoyu eli silahlı, yüzleri maskeli birileri basıyor ve yayınınıza son vermenizi istiyorlar. Bunları yaparken ekibiniz rehin alınıyor, zorla yayınınızı kesiyorlar. Veya filmi tersine çevirelim. Bir çete üyesisiniz, birkaç gün önce bulduğunuz gardiyanlara öldüresiye bir biçimde eziyet ettikten sonra yakalanıyorsunuz ve sizi yakalayan gardiyan sizden aslan taklidi yapmanızı istiyor. Evet, iki senaryo da aynı ülkede yaşandı. Sadece birkaç gün arayla. Direksiyonu tropik iklimi olan bir ülkeye kıralım. Bu içerikte size Ekvador'da neler oluyor, çeteler neden ayaklandı, devlet süreci yönetirken neler yapıyor sorularının cevabını arayacağız. Konuyu ele alırken komşu ülkelerde benzer durumlarda ne yapılmış bunlara da değineceğiz. İçeriye başlamadan önce sizlerden bir ricamız var. Tüm GZT ekibi olarak sizlere en doğru ve kaliteli içerikleri hazırlamak için çok çalışıyoruz. Sayısız kaynak tarıyor, fikir fırtınaları yürütüyoruz. Kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Ben Sinan Bakioğlu, hazırsanız başlayalım. Çete elebaşı Adolfo Macias Salazar, lakabı Fito, tutulduğu hapishaneden kaçırıldı. Bunu öğrenen çete üyeleri sokaklara döküldü ve Salazar'ın gözden daha hızlı bir şekilde uzaklaşabilmesi için Ekvador yangın yerine çevrildi. Ülkede 60 günlük bir OHAL ilan edildi. Çok sayıda polis ve gardiyan rehin alınarak katledildi. Şiddetlenen olayları kontrol altına almak zorlaştı. Bunun üstüne ordu kontrolü ele aldı. Devlet Başkanı Noboa, çetelerle bir savaş halindeyiz, bu teröristlere teslim olamayız dedi. Ekvador'da yayın yapan Radio Canela'ya katılan devlet başkanı çetelerle pazarlık yapmayacaklarını, tüm çete üyeleri ve sempatizanlarının meşru hedef sayılacağını söyledi. Ayrıca ülkedeki hakim ve savcılara da çetelerle ilgili davalarda olumlu karar vermeleri halinde onların da terörist muamelesi göreceğini ekledi. Ekvador ve bazı Latin Amerika ülkeleri kartelleşme ve çetecilikten muzdarip. Son krizden sonra bazı ülkeler yardım teklifi yaptı. Önerileri geri çeviren Noboa, talep olarak Ekvador'da hapis yatan 1500 Kolombiyalı'nın farklı ülkelere paylaştırılmasını istedi. Sebep olarak cezaevlerindeki kalabalıklık ve yer sıkıntısını ileri sürdü. Ülkede şu an gece 23 ile 05 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Çete üyeleri tarafından kaçırılan bazı polislerin kamera karşısında Noboa'dan yardım isterkenki anları servis edildi. 7 hapishanede 178 gardiyan esir alınmıştı. Noboa X hesabından yaptığı bir paylaşımda rehin tutulanların kurtarıldığını duyurmuştu. Fito 6 ay önce yoğun güvenlik önlemleri altında cezasını geçireceği hapishaneye sevk edilmişti. Kısaca kim olduğundan bahsedelim. Inside Crime araştırmasına göre Macias, Meksika'nın Sinaloa karteli ve Kolombiya'daki Oliver Sinisterra cephesiyle birlikte çalışan, Meksika ve ABD'ye deniz yoluyla uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olan, Ekvador'un en korkulan çetelerinden biri olan Los Cuernos'un lideri. Uyuşturucu ticareti yapmaktan suçlu bulunarak cezaevine gönderildi. Suikastten önce merhum Ekvadorlu başkan adayı Fernando Villavicencio, Temmuz ayında Macias tarafından tehdit edildiğini söyledi ve liderlik adına çete şiddetine karşı kampanyasını sürdürmesi konusunda uyarmıştı. Coğrafi olarak dünyanın en büyük ölçekli uyuşturucu üretimi yapılan Kolombiya ve Ekvador, coğrafi olarak dünyanın en büyük ölçekli uyuşturucu üretimi yapılan Kolombiya ve Peru arasında yer alıyor. Bu yüzden uyuşturucu kaçakçılığı konusunda transit bir ülke. Birleşmiş Milletler'in raporlarına göre ülkede uyuşturucu üretimi ve transferi her yıl daha fazla yükseliyor. Ekvador Silahlı Kuvvetleri Müşterek Komutanlığı Başkanı Amiral Jaime Vela Erazo, Salı günü silahlı gruplara geri adım atmayacağına veya onlarla pazarlık yapmayacağına dair söz vererek ülkenin geleceğinin tehlikede olduğunu söyledi. Bu kaos durumu ve ülke içinde giderek artan şiddet, artan suçlarla mücadele etme vaadiyle geçen yıl seçimleri kazanan yeni başkan için şimdiye kadarki en zorlu sınav. Ekvador'un kötüleşen güvenlik durumu büyük ölçüde uyuşturucu kaçakçılığı yollarını kontrol etme mücadelesinde ülkenin sokaklarında ve hapishanelerinde acımasızca ve sıklıkla halka açık şiddet gösterileri düzenleyen rakip suç örgütlerinden kaynaklanıyor. Ekvador'daki karışıklık devam ederken komşu Kolombiya ve Peru'da da dahil olmak üzere bölgedeki ülkeler durumla ilgili endişelerini dile getirdi ve Noboa hükümetinin düzeni yeniden sağlamasına destek verecek açıklamalar yaptılar. Çünkü ülkedeki karteller ve çeteler komşu ülkelerde de yapılanma gösterebiliyor. Ayrıca diğer çetelerle işbirliği de yapılıyor. Hemen detaylandıralım. Kolombiya'daki FARC silah bıraktırıldı ve legalize edildi.
illegal alanda boşluk oluşmasıyla Meksika'daki karteller yerine Ekvador'da yasa dışı iş yapan gruplar devreye girdi. Los Coneros yani Fito'nun elebaşılığını yaptığı çete ise 2005'te kuruldu. Bu çete Sinaloa karteli ile yakın temasını sürdürüyor. Eski devlet başkanı Correa 2009 yılında ABD'nin Ekvador Büyükelçiliğinde çalışan Mark Sullivan'ı persona non grata ilan ederek sınır dışı etmişti. Bu tutumunun arkasında Sullivan'ın CIA adına ülkede uyuşturucu ticaretinde rol aldığı iddia edildi. Görevdeki devlet başkanı Noboa, seçim kampanyasında uyuşturucu trafiğinde kritik role sahip olan havalimanları ve deniz limanlarını temizlemeye söz verdi. Ülke, coğrafya derslerinden hatırlayacağımız üzere ekvator çizgisi üstünde yer alıyor. Bu sebepten ötürü geniş tropikal ormanlara ev sahipliği yapıyor. Ormanların arasında kolayca kamufle olabilen kısa pisli, ilkel şartlarda hazırlanmış mini havalimanlarıyla uyuşturucu hızla ülke dışına çıkartılabiliyor. Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın hayatını anlatan Netflix yapımı Narcos dizisinde ve oğlu Juan Pablo Escobar'ın Pablo Escobar Benim Babam 1 isimli kitabında da bu durum teyit ediliyor. Kolombiya'nın da benzer bir konumda bulunması sebebiyle üretilen kokainin ve çeşitli uyuşturucu maddelerin ülke dışına çıkartılmasında kaçak havalimanları kullanılıyormuş. Kokain üretim ve dağıtım zincirlerinin farklı merkezlere yönelmesiyle Ekvador'daki mafya grupları da sisteme dahil oldu. İyi bir altyapıya sahip olan ülkenin büyük okyanusa açılan büyük limanları da var. Bu yüzden çeteler açısından daha çok tercih edilen bir ülke konumunda. Ekvador'da Conero, Lobo, Lagarto ve Tigueron çeteleri büyüklük olarak diğerlerinin önünde. Noboa kampanyasında illegal işlerle tam mücadele yapılacağını söylemişti. Tam da bu noktada benzer koşullardan geçmiş bir ülkeye geniş bir parantez açmamız gerekiyor. Rotamızı Orta Amerika'da yer alan El Salvador'a kıralım. Geniş suç örgütleri barındıran, yasa dışı faaliyetlerde üst noktada olan ve sokaklarında neredeyse her gün 10 kişinin cinayete kurban gittiği bir ülkeydi burası. Göreve gelen genç devlet başkanı Bukele de seçim kampanyasında suç ile topyekün mücadele sözü vermişti. Daha sonrasında dünyanın en geniş hapishanelerinden birini inşa ettirdi ve ülkesinde paralel bir devlet gibi hareket eden tüm çete üyelerini ve elebaşlarını buraya sevk ettirdi. Çetelerle başı dertte olan El Salvador, ülkedeki organize suçu azaltmak amacıyla mega bir hapishane yapılmasına karar verdi. Bu mega kompleksin kapasitesi ise aynı anda tam 40.000 mahkumu barındırma imkanı sağlıyor. Mara Salvatrucha ve Barrio 18 çetelerini alt edemeyen El Salvador, bu hapishaneyle suçlulara ve suça özenenlere gözdağı vermek istiyor. Buradaki tutuklular sadece bir şortla güçlü polis tedbirleri altında elleri ve ayakları bağlı bir şekilde gözetim altına alınmıştı. Ek olarak büyük hücrelerde metal ranzalar kurulmuş ancak bunlara yatak koyulmamıştı. Yani tutuklular ve mahkumlar çelik zeminde uyumak zorunda bırakıldı. Bu hapishanede mahkumların açık havalandırma hakkı yok. Sadece hücrelerinden tecrit koğuşlarına, yemekhaneye veya duruşmalar için dijital ekipmanların olduğu kısma geçerken yürümelerine izin veriliyor. Dışarıdan ziyaretçi görüşüne de izin yok. O günlerde çeşitli insan hakları kuruluşları bu yöntemi kınamıştı. Hatta ABD Dışişleri Bakanı Blinken konuyla özel olarak ilgilenerek bir tweet atmıştı. Bukele ise cevap olarak gazeteci arkadaşını Guantanamo'ya göndermek ve oradaki koşulları öğrenmek istiyorum diyerek nükteli bir yaklaşım göstermişti. Blinken'ın çağrısına Twitter hesabına nükteli bir yanıt veren Bukele de açıklamasında "Bir gazeteci arkadaşım var. Basın özgürlüğü hakkını kullanarak Guantanamo'ya girmek ve oradaki tutukluların özgürlüklerden ve yargı sürecinden yararlanıp yararlanmadıklarını görmek istiyor." Zaman zaman mano dura adı verilen demir yumruk politikalarını uyguladılar. Toplu tutuklamalar, çete liderlerine suikastler gibi yöntemler tercih edildi. Ekvador'da da benzer yöntemlerin uygulanması muhtemel. Bu konuda El Salvador'la yapılacak diplomatik görüşmeleri yakından takip etmek gerekiyor. İki ülkenin emniyet birimleri arasında imzalanacak olası bir işbirliği anlaşmasıyla Ekvador'da da yeni tedbirlerin devreye girebileceğine yönelik işaretleri görmemiz mümkün olacaktır. Son cárceles que van a estar listas en 10 a 11 meses. Van a ser igualitas, porque es la misma compañía bajo el mismo diseño que hizo las cárceles de máxima seguridad en México y que las hizo en El Salvador. Entonces, para todos los Bukele lovers, es una cárcel igualita. Uno de ellos estará ubicado en la Amazonía y el otro en la costa. Bundan yaklaşık bir sene önce hazırladığımız içeriğimizde El Salvador'un başından geçenler ve çetelerle mücadelesini anlattığımız videomuzdan detayları öğrenebilirsiniz. Noboa da El Salvador'daki mütekabili olan Bukele gibi genç ve dinamik bir isim. İki isim de aynı tarzda giyiniyor. Deri ceket,
kot pantolon, bakımlı bir yüz, fit bir vücut yapılarını tercih ediyorlar. Ekvador hükümeti ülke genelinde şiddet olayları sonucundaki ölümlerin 2023'te bir önceki seneye göre yaklaşık 2 katına yükseldiğini duyurmuştu. Çeteler iki ülkede de milli güvenliğin tesisi konusunda en büyük tehditlerden. Son Ekvador seçimlerindeki adaylardan Villavicencio 9 Ağustos 2023'teki mitinginde suç örgütlerine karşı mücadele konuşması yapmıştı. Bu onun son sözleri oldu. Miting çıkışında geçirdiği suikast sonucunda hayatını kaybetti. Çin, ülkedeki konsolosluklarını ve büyükelçiliğini geçici olarak kapattı. Editör yorumuyla devam edelim. Suç ve suç örgütleriyle mücadele her ülkenin üzerinde ısrarla durması gereken bir konu. Toplumu her yönden zehirleyen uyuşturucuyla mücadele ise bunun başında geliyor. Güçlü devlet yönetimi, toplumun suça meyilli kişi ve gruplardan arındırılması, suça bulaşmış kişilerin tam rehabilitasyonu ve suçu oluşturacak sebeplerin bertaraf edilmesi gerekiyor. Ben El Salvador ve Ekvador arasındaki ilişkilerin yakın olarak takip edilmesini öneriyorum. İki ülkenin devlet başkanları da siyasi çizgi olarak yakın noktadalar. Devletler arası işbirliği anlaşmalarını dikkatlice izlemek faydalı olacaktır. Belki de Guantanamo, üzerine filmler çekilen Alcatraz ve El Salvador'daki Tecoluco hapishanelerinin benzerini Ekvador'da da inşa etme vakti gelmiştir. Fikirlerinizi ve görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bu tarz daha fazla içerik için GZT'ye abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Haber bülteni sunan bir spiker olduğunuzu düşünün. Ülkenizdeki son gelişmeleri, ekonomiyi, toplumsal olayları sunuyorsunuz. Sözlerinize devam ederken stüdyoyu eli silahlı, yüzleri